Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda bu güzel hırkanın yapımını anlatıyorum. Çok kolay örülebilen hoş bir hırka modeli. Sayıları 1,5-2 yaşa uygun. Diğer yaşlara da nasıl uygulayabiliriz? Video başlangıcında detaylarını veriyorum. Çok hoş bir çiçek modeli çalışacağız yine yapraklar ile. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Model için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. 3 adet de düğme. Bu kısımlarda arta kalan ipliklerinizi kullanabilirsiniz. Şiş numaram 3,75. Sıkı örenler 4. Gevşek örenler de 3,5 numara ile de örebilir. Hangisi sizde mevcut ise. Tığ numaram ise 3. Model tekli lastik örgü, düz örgü ve ters örgüden oluşuyor. Örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla örebilir. Ölçülerine de bakalım. Boy 33 santim, genişlik 30 santim, kol uzunluğu 20, genişliği ise 9,5 santim. Yaka genişliğine de bakalım. Yaka genişliği de 10 santim. Modelin arkası düz. Ben bu kısma çiçek eklemedim. Siz dilerseniz buraya da ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz renklerde örüp Instagram sayfamdan da beni etiketlemeyi unutmayın lütfen. Bu video aracılığıyla sizlerle tanıştıysak videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorum kısmına da beni hangi ilden, hangi ülkeden izliyorsanız yazabilirsiniz. Şimdiden herkese selam olsun. Modelde anti peeling özellikli Nakoelit Baby kullanıyorum. Renk numarası 6792. 100 gram 250 metre bir ip. Şiş numaram ise 3,75. Eğer bu numara mevcut değilse gevşek örüyorsanız 3,5, sık örüyorsanız 4 numara ile de örebilirsiniz. Modele klasik ilmek atma tekniğini kullanarak 64 ilmek ile başlıyoruz. ...64 ilmek attım. Bu ilmek sayısı 1,5-2 yaşa kadar kullanılabilir ölçülerde. 1 yaş için örecekseniz 60 ilmek başlayın. Sonrasında da her yaş için 4'er ilmek ekleyerek istediğiniz yaşa uygun başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında da beden uzunluğunu her çocuğun gelişimi farklı olduğu için ölçerek örüp ayarlayabilirsiniz. Modelimize devam edelim. Tekli lastik örgü kurulumuna başlıyoruz. İpimi öne alıyorum. Sadece bu sırada ilk ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz örüyorum. Bir ters, bir düz şeklinde örerek tekli lastik örgümü oluşturuyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. İkinci sıraya geçiyorum. Şöyle ilk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğimi de ters. Düzleri düz, tersleri ters örerek lastik örgümüzü her sırada aynı şekilde tekrarlıyoruz. Bu ikinci sıramızdı. Toplamda 11 sıraya tamamlayalım. Lastik örgüyü 11 sıra ördüm. Ön yüze geçtim. Düz örgü kısmına başlıyoruz. İlmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Sırayı tamamladım. Örgümü arka yüze çeviriyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım
ve tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Bu şekilde örerek arka parçayı ilerletelim arkadaşlar. Sonrasında birlikte yine devam edelim. Hırkanın arka parçasını tamamladım. Lastik örgüden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüm. Bu kısımdan itibaren ördüğüm her sırayı sayarak toplamda 80 sıra örmüş oldum. Son olarak şimdi bir sıra daha örüyoruz. Bu sırada omuzlar için ilmek ayırıp ense kısmındaki ilmekleri de kapatıyor olacağız. Omuz için 18 ilmek örüyoruz. ...18 ilmek ördüm. Ense kısmında ilmekleri kapatmaya başlıyorum. Bir ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. Diğer uçta 18 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde kapatalım. ...18 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Yedek bir şişiniz varsa ilmeklerinizi bu şişte bırakarak devam edebilirsiniz. Ya da benim gibi bir ilmek tutucuya aktarıp o şekilde devam edin. İlmeklerimi bu şekilde aktardım. Ön parçaya başlayalım. Ön parça için şişime 32 ilmek attım. Bir düz bir ters örerek burada olduğu gibi tekli lastik örgü oluşturuyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi yine ters örerek başlıyorum. Bir düz bir ters örüyorum. Sırayı tamamladım. Sadece lastiğin kurulumunda ilk ilmeği örüyorduk. Örgümüzün devamında her zaman ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ardından düzü düz, tersi ters örüyoruz. Tıpkı burada yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. 11 sıra tekli lastik örgüyü yaptıktan sonra devamında ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek bir 40 sıra örelim, devam edelim. 11 sıra lastik örgü yaptıktan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek bu kısımdan itibaren 40 sıra örmüş oldum. Ön yüzde ilmek eksiltmelere başlıyoruz yaka kısmı için. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği birlikte sola doğru örerek kestim. Bu sırayı tamamlıyoruz. Arka yüzde de bir işlem yapmadan ters örgü yapıp ön yüze geçiyoruz. Arka yüze geçtim. İlmek kestik ön yüzde. İlmek kestikten sonra ters yüzü bir sıra ördüm. Bu bir ilmek kestikten sonraki sıramız. İkinci sıramız düz. Ön yüzde ilmek kesmiyoruz. Tekrar arka yüzü de örüyoruz. 3. Ön yüzde bir sıra kesme yaptıktan sonra 3 sıra ördükten sonra ön yüzde kesme işlemini tekrarlıyoruz. Bu sırayı ve arka yüzü tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Kesme yaptığımız ön yüzden sonra 3 sıra ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. İkinci defa ilmek kesiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bu sırayı tamamladıktan sonra yine bir 3 sıra örüyoruz. Ardından burada yapmış olduğumuz gibi ilmek eksiltiyoruz. Bu şekilde devam edelim. 3 sırada bir her ön yüzde ilmek kesmeye devam ettim. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmeğim kalmış. Lastik örgüden itibaren de toplam 78 sıra oldu.
Şimdi her sırada kesme işlemi uygulayacağız. Kalan 4 ilmeğimizi de bu şekilde keseceğiz. Başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzü örerek gelelim. Arka yüzü örerek geldim. Sıra sonunda 4 ilmeğim var. Şöyle ikisini bir alıyorum. 80 sıra tamamlandı. Arka parçada yaka kesimi için ön yüzde bir sıra örmüştük. O sırayı örüyoruz şimdi. Şişte 19 ilmek kaldı. Son kez bir ilmek kesiyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek kestim. Burada 2 ilmeğim var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmeğimiz kaldı. Ön parçamız tamamlanmış oldu. Arka yüzde omuz birleştirmesini yapıyoruz. Şöyle arka parçamızın ön yüzünü yapmış olduğumuz ön parçanın da ön yüzünü üst üste getiriyoruz. Ardından bu iki parçayı birleştiriyoruz. Birleştirme için bir tığdan yardım alıyorum. Tığım 3 numara. İlk ilmeği tığıma alıyorum. Ardından karşısındaki ilmeği de aynı şekilde ikisini birlikte örüyorum. Tığımda tuttum. Ardından yine karşılıklı ilmek alıyorum. Üçünü birlikte ördüm. Karşılıklı ilmek alıp tığdaki ilmek ile birlikte örerek bu kısmı birleştiriyoruz. Kalan ilmekleri de tamamlayalım. Birleştirmeyi tamamladım. İpimi kesip aralardan geçirerek gizledim. Sağ ön parçamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi sol ön parçaya geçiyoruz. Sol ön parçayı da sağ ön parçada olduğu gibi 32 ilmek başlayıp 11 sıra lastik örgü yaptım. Sonrasında ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek lastik örgüden itibaren 40 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Örerek gelelim. Kesme işlemine başlayalım. Sağ önde sıra başında ilmek kesiyorduk. Sol önde de sıra sonunda kesiyoruz. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisinin yönünü sağa doğru çeviriyorum. Bu kez ilmeklerimizi sağa doğru kesiyoruz. Kalan kenar ilmeğini de ördüm. Arka yüze geçiyorum. Bir 3 sıraya tamamlayalım. Diğer tarafta olduğu gibi. 3 sıra ördükten sonra tekrar ön yüze geçtim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi kesme işlemini birlikte bir kez daha yapalım. İlk 2 ilmeğin yönünü sağa doğru çevirip birlikte örerek kesiyoruz. Kalan kenar ilmeğimizi örüyoruz. 3 sırada bir her ön yüzde bu şekilde ilmeklerimizi keserek devam edelim. 78 sıra olunca 4 ilmeğimiz kalıyor fazla olarak. Onu da diğer ön parçada yapmış olduğumuz gibi ön yüzde 1, arka yüzde 2 ilmek kesiyoruz. Tekrar ön yüze gelince de 1 ilmek kesiyoruz. Sonrasında da omuz birleştirmesini arka yüzde yapıyoruz. Tamamladıktan sonra birleştirmeden önce şöyle şu şekilde bu kısımdan parçamızı yerleştirelim. İlmeklerimizi diğer omuzda yaptığımız gibi birleştirelim. Son olarak da ipimizle bu kesmiş olduğumuz ipi bağlayıp
Bu kısımda yine birleştirme kısmından aralardan geçirerek gizleyelim. Sol ön parçayı da tamamladım. Birleştirmesini yaptım. Kolların yapımına geçiyoruz. Kollara da kesme yaptığımız kısmı hizalayarak başlıyoruz. Yani 40 sıra örmüş eksiltmelere başlamıştık. Bu kısımdan şöyle birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Tam şu kısımdan ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Şöyle bu kısma tığımı geçiriyorum. Kaybolmasın hizamız. İpimi alıyorum. Bu kenardan geçirdim. Şöyle bir zincir ile sıkıladım. Bir zincir daha çekiyorum ki buradan bir açılma olmasın. Bu ilk ilmeğimiz. İlk ilmeği şişime aldım. Bu kenar kısmından ilmek çıkararak devam ediyoruz. Burada da bir püf noktası göstermek istiyorum. Şu şekilde kenar ilmeklerini çıkarmıyoruz. Burada iki ilmeğin şöyle ortasından batarak çıkarıyoruz. Tam şu kısımda. Burada bir boşluk oluşmadan düzgün bir şekilde ilmek çıkarmış oluyoruz. Eğer zorlanırsanız bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Birleştirme kısmına kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Birleştirme kısmına kadar 21 ilmek çıkardım. Aynı şekilde bu taraftan da 21 ilmek çıkarıyorum. Bu taraf daha kolay olacaktır. Bakın. İlk önce sıradaki ilmeğe şişimi geçiriyorum. Ardından diğerine. Böyle ikisini birlikte örmüş gibi oluyorum. Diğer taraftaki işlemin aynısı olacak. Böyle çıkardığımızda ilmek. Bu kısmı da 21 ilmeğe tamamlayalım. İlmek çıkarma işlemini tamamladım. Toplamda şişimde 42 ilmeğim oldu. 42 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek toplamda bir 40 sıra örelim. Sıra başlarında da bu şekilde ilmeğimizi örmeden alıyoruz yine. İlmek çıkardığımız kısımdan itibaren, yani bu kısımdan sayıyoruz. Toplamda 41 sıra örmüş olduk. İlmek çıkardığımız için sayı bu şekilde denk geliyor. Şöyle ilmek çıkardığımız kısma da bakalım. Bakın. Yaptığımız teknik bu şekilde muntazam görünmesini sağlıyor. Ön yüzdeyim. Lastik örgüye başlıyoruz. Kol ucundaki lastik örgüyü eksiltme yaparak kuracağız. Bunu da 3 ilmekte bir yapıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz, bir düz, bir ters. Düzü örerken ikisini birlikte düz örerek kestim. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters. Düzü örerken dördüncü ilmeğimde birlikte örerek bir kesme yapıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters.
düzü örerken bir kesme işlemi yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, dördüncü ilmekte düz örerken kesme işlemini yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, tekrar bir ilmek kesiyoruz. İlmeklerimizi bu şekilde örüp tamamlayalım. Son olarak bir ters ve düzümü örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bir işlemimiz yok artık. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örerek her sırada aynı şekilde örerek ilerliyorum. 10 sıra lastik örgümü yaptım. Ön yüzdeyim. İlmeklerini kapatmaya başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi düz ördüm. İlk ilmeği üzerinden atlatarak ilmeğimi kapattım. Ters ilmeği ters örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeği üzerinden atlatarak kapatıyorum. Düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örerek kapatıyoruz. Bunu yaparken şişteki ilmeğimizi gevşek bırakmayı unutmayalım. Sıkı tutarsak bu kısım çok sıkı olur, kasar, güzel durmaz. Onun için oldukça burada mesafe boyunca tutalım. Çok da gevşek olursa örgü ucunda kıvrılma olur. İlmeklerimi kapattım. Son ilmeği de tığıma aldım. Şimdi tığ ile birleştirme yapıyoruz. Örgümü ön yüzünden ikiye katlıyorum. Bu şekilde birleştirmesini yapıyor olacağız. Köşe kısma batıyorum. İlmeğimi aldım. Köşe kısımdan geçirdim. Bir zincir ile sabitledim. Buradaki yine mesafe boyunca tığımdaki ilmeği uzatıyorum ki bu kısım kasmasın. Şöyle ikili olarak kenardaki ilmeklere tığımı geçirdim. Aynı şekilde karşı tarafın ilmeklerine ilmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Yine mesafe boyunca uzattım. İlk önce bu taraf, sonra karşı tarafın ilmeklerine tığımı geçirdim ve birlikte ördüm. Bu kısma kadar birleştirmemizi tamamlayalım. Birleştirme kısmını bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde bu kısımdan itibaren 40 sıra sayalım. İlmek çıkaralım. Buraya kadar 21. Bu kısımdan sonra da yine 21 ilmek çıkaralım. Toplamda 42. Bunu da 41 sıra ördükten sonra diğer kolda yaptığımız gibi 3 ilmekte bir ilmek keserek tekli lastik örgünün kurulumunu yapıp 10 sıra ördükten sonra da ilmeklerini kapatalım. Birleştirme kısmını da aynı şekilde yapıp devam edelim. Diğer kolu da aynı şekilde tamamladım. Şimdi yaka kenarının yapımına geçiyoruz. Şöyle ilk önce bir tığla ilmek hazırladım. Tam köşe kısma tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Ön yüze geçtim. Burada bir zincir ile sıkıladım.
Bu kol kenarında yapmış olduğumuz gibi ilmek çıkarıyoruz. Şöyle her kenar ilmeğinden birer ilmek çıkaralım bu kısımda. 3 ilmek çıkardım. Bir tane gizli artırma yaptım. 1 2 3 ilmek çıkardık. Bir gizli artırma yaptık. Yine aynı şekilde ilmek çıkarmaya devam ediyorum. 1 düz örgü kısmına geçtim. 2 3 tekrar bir gizli artırma, 3 ilmekte bir gizli artırma yapıyoruz. Bu şekilde devam ettirelim yaka kısmına kadar. Yakaya kadar ilmeklerimi çıkardım. Şimdi ense kısmından bir artırma yapmadan sadece ilmeklerden ilmek alacağız. Şöyle kenar kısmına batıyorum. Şimdi burada bir boşluk olmasın diye bir önceki sıradan ilmek çektim. İkisini birlikte örüyorum. Bakın bu kenardaki ilmeklerden sırayla ilmeklerimizi alalım. Ense kısmını tamamladım. Diğer kenar kısma geçtim. Burada da diğer tarafta olduğu gibi aynı şekilde 3 ilmekte bir artırarak ilmek çıkarıyoruz. İlmeklerimi tamamladım. Şimdi arka yüze çevirdim örgümü. Lastik örgünün kurulumuna başlıyorum. Şöyle baştaki ilmeğimi sadece bu sırada bir tane ters ördüm. Yanındakini de ters örüyorum. Bu kısım kenar olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Ardından bir düz, bir ters şeklinde ilmeklerimi örüyorum. Son olarak düz ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Bunların ikisini de ters örüyorum. Ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci düz, ters ilmeğimi ters, düzü düz örerek lastik örgümün ikinci sırasında bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimizde de yine aynı şekilde 3. sırayı tamamlayalım. Ön yüzde 4. sırada ilik çalışmamızı yapalım. Toplamda 3 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. 4. lastik örgü sırasında ilklerimizi açıyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz. 3 4 5 6 6 ilmek ördüm. 2 ilmeği kapatıyoruz. Ben orta büyüklükte bir düğme kullanacağım için 2 tane ilmek kapatıyorum.
Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Örmeden şişime ilmeği aktardım. Şöyle üzerinden atlattım ve ilmeği kapattım. Aynı işlemi bir kez daha uyguluyorum. Bir kez daha atlattım. İkinci ilmeği de kapattım. Gizli artırma yaparak 1, 2 ilmeği tekrar artırmış oldum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ilmeğimi örerek devam ediyorum. Ters ilmekten itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Her iliğin arasında da 12 ilmeğimiz olacak. Tekrar yapıyoruz işlemi. İlmeği aldım. Sıradaki ilmeğin üzerinden atlattım. Bir kez daha yapıyorum. 2 ilmeği kapattım. 2 ilmek şişime artırma yaptım. Sıradaki ilmeğim ters ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördüm. Bir kez daha tekrarlıyorum. 1, 2. 2 ilmek artırıyorum. Örgüme devam ediyorum artık. Toplamda 3 ilik olacak. Lastik örgümü sıra sonuna kadar yapıyorum. Arka yüzde ilik kısmına gelelim. İlik kısmına geldim arka yüzde. Şimdi son olarak düz ilmek ördüm. Artırdığım ilmeğin ilkini ters örüyorum. Diğerini ise düz. Diğer ilmeğim ters örerek devam ediyorum. Örgümüz yine aynı şekilde ilmek yönüne göre artırdığımız ilmekleri de örüyoruz. Yine düz ördüm. Artırdığım ilk ilmek ters oluyor. İkincisi ise düz. Artırmış olduğumuz ilmekleri de bu şekilde örüyoruz. Bu lastik örgümüzün 5. sırası. Toplamda 7 sıraya tamamlayalım. Ardından ilmeklerimizi kapatalım. Lastik örgümü 7 sıraya tamamladım. Ön yüzdeyim. 8. sırada ilmeklerimizi kapatıyoruz. Şöyle yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi düz ördüm. Ve bir öncekinin üzerinden atlatarak kapatıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Düzü düz, tersi ters örerek ilmekleri kapatıyoruz. Tıpkı kol ucunda yapmış olduğumuz gibi. Hırkanın kenar kısımlarını tamamladıktan sonra çiçekleri ve yaprakların nakışlarını da tamamladım. Şimdi hırkamızın son aşamasına geçiyoruz. İlk önce çiçeğin anlatımını yapacağım. Ardından yaprakların nasıl işlendiğini göstereceğim.
Ben çiçek için açık somon rengi bir ip kullandım. Siz krem rengi de kullanabilirsiniz. Yine bu tona çok yakışır. Ya da dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tığım 3 numara. Şöyle ilk önce sabitliyorum. Ardından 4 zincir çekiyorum. İlk zincirin yuvasına batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığdaki ilmekten geçirdim. Buradaki fazla olan ipi de araya alarak 4 zincir çekelim. İlkini çektim. 1, 2, 3, 4. Bir doluyorum. Oluşturduğumuz bu minik yuvaya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aralarda 2 zincir, bir trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5 tane yuva yaptık. Son olarak 2 zincir çekiyoruz. Ve ikinci zincir yuvasına batıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Toplamda 6 yuva elde ettik. İlk yaprak sırasına başlayalım. 3 zincir çekiyoruz. Doladım. Bu yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ardından 3 zincir, aynı yuvaya bir sık iğne. İlk yaprağımızı oluşturduk. 3 zincir çekerek diğer yuvaya geçiyoruz. Yuvanın içerisine 3 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincir, aynı yuvaya bir sık iğne. Diğer yaprakları da tamamlayalım. Yaprakları tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Bunun için de 3 zincir çekiyorum. Şöyle iki yaprağın arasında arka yüzden tığımı geçiriyorum ve sık iğne ile birleştirdim bu kısmı. Tekrar 3 zincir. Bu iki yaprağın arasına batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 6 tane yuva oluşturacağız. Ardından ikinci yaprak sıramızı yapıyor olacağız. Şöyle bakın. Burada üstte duran herhangi bir ilmeğe tığımızı geçirebiliriz. Son olarak bu kısma battım ve tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde görünecek. Yine 3 zincir çekiyorum. Bu kez bu yuvaların içine batıyoruz ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincir, aynı yuvaya bir sık iğne. 3 zincir çekerek diğer yuvaya geçiyorum. Yine yuva içerisine 5 tane ikili trabzan, ardından 3 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Çiçeği tamamladım. Son olarak 3 zincir çekip sık iğne ile yaprağı bitirdim. İpimi kestim. Arka yüzden ilmek aralarından tığla fazla olan ipimi gizledim. Çiçeğimiz hazır. İlk önce çiçeğin sabitlemesini yapıyoruz bu kısma. Şöyle aynı hizaya getiriyorum diğer çiçekle. Şöyle biraz daha ortaladım.
Şimdi bu kısma sabitliyorum. Üstteki yaprakları şu şekilde kıvırdım. Aralardan geçiyorum. Ve dikişimi yapıyorum. Yaprağın dikişini tamamladım. Bakın arka yüzde bu şekilde görünüyor. Yaprağa başlayalım. Yaprak içinde soft bir yeşil renk kullanıyorum. Şöyle hizalayalım. Bu kısma ve bu kısma yaprak çalışmamı yapacağım. Çiçeğin tam dibinden ipimi sabitledim. 1, 2, 3 ilmek sayıyorum. Tam bu kısma batıyorum. Ve yine çiçeğin dibinden çıkıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum. Çok sıkı çekmeyelim. Bir de tam orta kısma gelecek şekilde batıyorum. 2 ipin. Evet. Bu şekilde ilk yaprak tamamlandı. Hemen bu ipimi hizalıyorum. Şöyle şu kısma 1, 2, 3, 4. sıraya batıyorum. Ortadaki yaprak biraz daha uzun olacak yanlardakinden. Şöyle aynı yerden çıkmaya özen gösterelim. Tekrar bir de tam ikisinin orta kısmına batıyoruz. Evet, yan tarafa geçelim. Hemen yine bu kısmı hizalıyorum. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. sıradan battım. Yine aynı kısımdan çıkmaya çalışıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve sonuncu ve sonuncu. Bu şekilde yaprakları tamamlamış olduğum arka yüze geçiyorum. İlmeklerin aralarından ipimi yürütüyorum. Diğer tarafa geçtim. Diğer tarafa geçtim. Şimdi aynı çalışmayı bu tarafa yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yani buradaki ilmeği hizaladım. Tam bu kısma bu yaprağa çalışıyorum. Diğer tarafa geçtim. 1, 2, 3, 4. 4. sıraya batıyorum. Ortadaki uzun yaprağı yapıyorum.
Şimdi yan taraftakini tekrarlıyorum. Ve tamamlandı. Arka tarafa geçtim. İpimi sabitleyip kesiyorum. Düğmelerini de ekledim ve hırkamız tamamlanmış oldu. Çok güzel, şık bir hırka. Vakit ayırıp benimle deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.